Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel ışıltılı çantayı anlatmaya çalışacağım. Abiye bir çanta. Malum önümüz yaz. Gece etkinlikleri artık yavaş yavaş başlar. Nişanlar, düğünler, konserler, eğlenceler. Böyle parlak, ışıldayan, gece için müsait çantalara ihtiyacımız olacak. Bu da gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel bir çanta formu oldu. Videonun sonunda söyledim ama baştan söylemem daha doğru olacak. Şu arada 7 ilmek bırakmıştım. Bunu videoyu izlerken göreceksiniz. Biraz fazla geldi. 5 ilmek bırakın. Çünkü burada küçük bir demir gözüktü. Bu demirin tamamını burada ördüğümüz gibi, yani sardığımız gibi sarmıyoruz. Çok ince bir yani 3 kere doladığım zaman yeterli oldu. Çünkü bu arayı çok doldurursak çanta bu şekilde kapanmaz, aralık kalır. 3 kere daha sarmam yetti metali kapatmaya. Yani 7 değil 5 ilmek bırakırsanız daha iyi olacak. Kiloyla aldığım iplerden gene içi rengarenk sim dolu ve hemen hemen her renkte parlayabiliyor. Özellikle gece. Zaten geceye uygun bir çanta yapmak istediğim için böyle bir ip tercih ettim. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Önce tabanı örerek başlayalım. Çanta tabanının ne kadar büyüklükte olmasına karar veriyoruz. Ben 22 santim bu burs için 30 santime 12 santim taban örmek istiyorum. Bunun başlangıç zincir ölçüsü de santim olarak uzun kenardan kısa kenarı çıkarıyorum. 18 kalıyor. Yani 18 santim benim şurada öreceğim zincir ölçüsünü gösteriyor. Şimdi hemen 18 santime denk gelecek zincir çekiyorum. ...30 zincir çektim. Şimdi örmeye başlıyorum. Fakat siz de bu şekilde ölçü alırsanız önce şu örgüyü bir örün. Her iki tarafını da. Bu zincir küçülürse sökün. Bir iki zincir daha fazla örersiniz. Yani şuradaki ölçü tam ölçüyü vermeyebilir. Ördükten sonra kısalabilir. Şimdi ben 30 zincir üzerine örmeye başlıyorum. Ama bir tane de bir üst sıraya çıkmak için zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincirden başlıyorum sık iğne örmeye. ...29. Şimdi 30. Bu 30. sık iğnenin aynı boşluğuna 2 tane daha, toplam 3 sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi tekrar sırayla her battığımız ilmeğin içine bir daha batarak diğer kenar örüyoruz. Bu dönüşlerde, sıra dönüşlerinde batacağınız ilk ilmeği hiç atlamayın. Son ilmeğe geldim. Burada bir tane sık iğne ördüm. Bir tane de başlarken örmüştüm. Aynı ilmeğin içinde 2 tane sık iğne var. Bir tane daha örüyorum. 3 tane oldu. Fakat buradakini başlangıç olarak saymıyorum. Yani
Bir burada ördüm, bir şimdi ördüm, bir de zaten başlarken örmüştüm. 3. Hayır. Biz sıra sonunda gene 3 tane batıyorum. Şuradakine değil, bunu yok sayıyorum. Yani ilk ördüğüm ilmeği yok sayıyorum diğerine. Oraya bir iğne takıyoruz. Bu sıra başları. Sonra gerek kalmayacak. Bir iki sıra sonra çıkartabilirsiniz ya da devam edebilirsiniz. Burada yaptığımız 3 sık iğne ile döndüğümüz sırayı karşılığında gene 3 sık iğne örüyoruz. İlk başladığımızı yok sayıyoruz. İkinci sık iğneye sırayı bağlıyoruz. Bu tabanın muntazam ilerlemesi için gerekli bir kaydırma oluyor. Şimdi tekrar sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 3 sık iğne ördüğüm son ilmekteyim. Burada görünüyor. 1, 2, 3. Şimdi ilk sık iğnenin içine 3 tane örüyorum. Aynı boşluğa 3 tane sık iğne. Sonra tam ortadaki sık iğneyi tek örüyorum. Bir tane. Üçüncü sık iğneye gene 3 tane. Üç tane burada, 3 tane burada. Ortadakine tek batıyoruz. Şimdi sırayı gene sık iğnelerle devam ediyorum. Diğer köşeyi de yapıyoruz. İlk sık iğnenin içine 3 tane, ortadaki sık iğneye 1 tane, diğer sık iğneye 3 tane. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Ortada bir tane vardı. Bu ortadaki bir tane şimdi 3 tane olacak. Genişlemeye başlıyor artık köşe çünkü. Şimdi 3 tane battığımız sık iğnenin ilkine değil ortadaki sık iğneye 3 tane. 2, 3. Diğerine gene bir tane. Ortadaki sık iğneye bir tane. Diğer 3 battığımız sık iğnenin ilkine bir tane. İkinci yani ortadakine 3 tane. Diğerine de bir tane köşeyi hemen hemen ortaya çıkarmış oluyoruz. 3 tane 3 tane her 3 sık iğnenin aynı yere battığımız 3 sık iğnenin ortasına artırma yapıyoruz her seferinde. Diğer tarafı da göstereyim. 3 sık iğne battığımız yerdeyim. İlkine bir tane, ortadakine 3, diğerine bir tane. Sonra ortadaki tek olan sık iğneye ve 3 kere battığımız sık iğnenin ilkine zaten ortadaki de şimdi 3 tane oldu. 3 tane batıyoruz ortaya. Devam ediyoruz. Bu artık gerekli değil fakat yeni başlayanlar için
belki bir kolaylık olabilir. Şimdi buradaki artışı da gösteriyorum. 1, 2, 3 aynı boşluğa battığımız 3 sık iğne. İlkine sık iğne ile geçiyoruz. Ortadakine 3 sık iğne. Üçüncüyü gene tek. Üç sık iğnenin ilkine de tek. Önce 1 yapmıştık. Sonra 3 oldu. Şimdi 5 sık iğne oldu. Ortadaki tek sık iğne ile başladığımız kısım. Ortadaki sık iğneye gene 3 tane. Ve devam ediyorum. Üç sık iğne her iki köşede. 3 sık iğnenin ortasındaki 1 2 3 ortaya. 1 2 3 şöyle ortaya. Ve ortadaki tekle başladığımız sık iğne de artıyor. 1 3 5 sonra 7 9 11 diye artarak devam ediyor. Gerekli büyüklüğe gelene kadar ben bunu örmeye devam ediyorum. 10 santim ördükten sonra hemen ölçüyü gösteriyorum. Tam 30 santim. Yani en ufak bir fazlası yok. Ve tam 12 santim. Nasıl aldık bu ölçüyü? 30 santime 12 santim taban örmek istiyorum dedim. Bu 32, 35, 40 santim de olabilir. Hiç önemli değil. Genişlik 15-20 santim de olabilir. Önemli olan uzun kenardan kısa kenarı çıkarıyoruz. Geriye kalan bizim şuradaki çekeceğimiz zincir uzunluğu oluyor. Bu şekilde ölçü alırsanız birebir hiçbir fazlalığı olmadan ölçüyü yakalarsınız. Ben 10 sırada bu ölçüye geldim. Tığ farklı olabilir, ip farklı ya da el farklı olabilir. Farklı farklı sıralarla da ulaşabilirsiniz. Ama önemli olan burada doğru ölçüyü kafanızda belirleyip uzun kenardan kısa kenarı çıkarıp ortadaki santimi yakalamak. İlk önce bir deneyin. Ördükçe küçülüyorsa hemen sökün. Ya zincir ilave edin ya eksiltin. Ama şuradaki sayıyı tutturun. Bakın. Çok güzel denk geldi. Şimdi ben kenar yürütme ilmeği yapmayacağım. Baktım yapılanlara pek hoşuma gitmedi. Şurada bir işaretin olması. O yüzden hiçbir kaydırma, ilmek kaydırma yapmadan tabanı ördüğüm gibi çantayı da aynı şekilde sık iğne örerek devam ediyorum. Sanırım bir 17-18 santim kadar öreceğim. İşaret iğnesini çıkarmamış olsaydım buradaydı iğne. Çünkü sıra buradan başlıyordu. Ama hiç önemli değil. Zaten sırayı bittikçe eklemeden gideceğiz. Yani yuvarlak öreceğiz. Vay örer gibi. Yuvarlak öreceğiz. Hiçbir arttırma yok. Sıra birleştirme yok. Döne döne sadece sık iğne öreceğiz. Çanta bitene kadar. Taban bittikten sonra çantanın başlangıcı, yani çanta duvarının başlangıcı şurası ve 20 santim tamamı. Şurası 20 santim. Yanlardan şöyle tutuyoruz, tam ortalıyoruz çantayı. Bu şekilde iplikler bağladım. İğneler düşebiliyor. Sonra burayı belirledikten sonra belirlediğimiz ipleri karşı karşıya getiriyoruz ve diğer
işaretimizi alıyoruz. Sonrasında çantanın ortasındaki şu işaret yapacağımız A pilenin ortası. Yani buradan buraya katlıyoruz, buradan buraya katlıyoruz. Her iki katladığımız tarafın ortak ilmeği oluyor. Bu işaretli olan. İşaretli olanla birlikte 12 ilmek bırakıyorum arada. Şurada 12 ilmek var. Şöyle şuraya gelecek şekilde bir katlıyorum. Dört ilmeği görüyorum buradan. 1, 2, 3 ve şuradaki dördüncü ilmek. Hemen ilk ilmeğe bir sık iğne. İkinci ilmeğe ve karşılığına sonra üçüncü ilmek ve karşısı. Şimdi şuradaki son ilmeği alıyorum ve işaretli olan ilmeğe dördüncü sık iğneyi örüyorum. Bunu çıkarıyorum. Şu son battığım sık iğne zaten bizim ortak ilmeğimiz. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ilmek şöyle şu uca kadar gelecek. Şurada göreceğiz 12. ilmeği. Şurada gördüğümüz ilmekle ortak işaretli olan ilmeği birbirine birleştiriyorum. Tam karşısına gene 2, 3 ve gene tam karşısına son ilmek 4. Evet. Pile oluştu. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. Pilenin dışından da bu şekilde gözüküyor. Bu bursun yan kısmı rahat bir kapanma olabilmesi için buralara kadar örgü gelmemesi gerekiyor. Yoksa burs tam kapanmaz. Bu şekilde birleşmez. Engeller buraya gelen örgüler. Ortası burası. Şuraya koyuyorum ve 1, 2, 3 ilmek bırakıyorum. Şuraya denk gelecek. 3 ilmek bırakıyorum. Sonra yine 3 ilmek bırakarak buradan örmeye devam edeceğim. Şimdi diğer taraftayım. Pilenin bir tanesini ördüm. Bu kolay olan taraf. Şurada biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden 12. ilmeğe bir tane ip bağlayın. Bu şekilde daha kolay olur. Şu ortayı ortak olan şuradaki ilmeğe şuraya tam denk getiriyoruz. Burada işaretli ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4 tane ilmeği burada görmemiz gerekiyor. Örmemiz gereken. Şu 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum ve ortak her iki tarafında ortak ilmeği olan yere hemen sık iğne. 1, tam karşılığına 2, 3 ve ipi taktığımız ilmekle birlikte 4. Şurası ve
arkadaki son ilmek. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olur. Yani pileyi katladığınızda o 4 tane ilmeği görürseniz arkada da aynı şekilde yeri belli oluyor zaten. Gayet kolay bir pile örebilirsiniz bu şekilde. Şimdi gene buraya kadar işaretten bunun dışında 1 2 3 tane bırakıyorum. 3 de burada bırakacağım. İşaretli olanla birlikte 5 ilmek kalıyor. Bursun eklenmesi için. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Örgüye yeni başlayanlar için bu şekilde çalıştım. Bilenler zaten çantayı buralardan ve ortadan birleştirdikten sonra buralara gerek kalmaz, köşelere, ama yeni başlayanlar köşelere de bu şekilde bağlayabilir. Tam oturtabilir çantayı bursa. Köşeleri dönerken, nasıl tabanı örerken köşelerde daha çok batıyorsak, gene köşede aynı ilmeğe 3 kere dolayarak döneceğiz köşeleri ki rahat bir dönüş olsun. Aynı tavanda çalıştığımız gibi. Bayağı uzun bir ip geçirdim iğneye. Ek yapmak istemiyorum. Şimdi bir taraftan başlayalım. Burada 3 ilmek, 3 ilmek, ortada da 1 ilmek, 5 ilmek vardı arada ki şu rahat olsun, örgü araya girmesin diye. Aradan iğneyi şöyle bir geçiriyoruz. Gizleyelim. Gerçi sonradan tığla da yapabiliriz aynı işlemi. Bayağı bir ip geçirdim. Sonra son ilmeğe bir kere daha geçirip sağlamlaştırıyorum. Şimdi hemen dolamaya başlıyoruz. Şuradan başlıyorum ben. Kapandığı zaman örgü hiç arada kalmasın. Yoksa buralarda kalan örgü kapanmayı engelliyor. Bu ilmeğe bir kere battım ama bir kere daha batacağım. Ben ilmekleri ikişer kere batarak dolamayı düşünüyorum. Çünkü alttan demirin gözükmesini istemiyorum. Metal bir görüntü olmasını istemiyorum. Bir tarafını sardım. Gayet güzel oldu. Şimdi aynı sarmayı buraya da yapıyorum. İpi biraz aşağılardan şu şekilde geçirdim ve son ilmekten bir kere daha geçirip sağlamlaştırıyorum. Az önce burada 5 tane ilmek dedim galiba. 7 tane kalacak. 3 bir taraftan, 3 bir taraftan, bir de ortadaki işaret koyduğumuz ilmek, toplam 7 ilmek bıraktım arada. Şimdi ipi böyle alıyorum. Burada olduğu gibi hiç buralara taşırmadan. Gerçi bir sıra, yani ipi tek şerit halinde sararsak belki şuradaki yükseklik bunu tolere eder, engellemez. Fakat biraz daha fazla saracağım için gene de şurası yeterli. Çok buralara girmek istemiyorum. İpi yukarıdan alıyorum ve aynı ilmeğin içinden uzun bir ip olduğu için dikişi burada göstermek biraz zor oluyor. Bu şekilde sarıyorum. Sonra gene aynı ilmeğin içinden tekrar
doluyorum. Yani her ilmeğe 2 kere ip doluyorum. Köşelerde, şuralarda da 3 kere doluyorum. Zaten şerit ip olduğu için gayet güzel kapatıyor. Metali göstermiyor. Pratik bir bilgi olarak da metali boyayabiliriz. Boya bulaşmayacak şekilde güzel bir boyayla örgünün ana rengine boyayabiliriz. Çok hafif, belki ojeyle de yapabiliriz bunu. O zaman daha seyrek sarsak bile ana renginde olacağı için çok fazla metal gözükmez. Aynı ilmeğe yine ikinci kere doluyorum. Şimdi bir öteki ilmeğe geçiyorum. Köşede dediğim gibi 3 kere aynı ilmeğe batıyorum. Şurada bir dönüş sağlıyorum ve tamamlıyorum. Bursuz sararken uzun ip kullandım. Bu da çekimi yaparken bayağı işimi zorlaştırdı. Ama basit bir sarım olduğu için gösterdiğim kadarıyla anlaşıldığını umuyorum. Arada 7 ilmek bırakmıştım. 5 ilmek yeterli oluyor. Bir ilmeği hem buradan hem buradan bir ilmeği 3 kere dolayarak, şurada bir demir gözüküyordu, onu kapattım. Yani 7 ilmekte çok hafif bir demir görüntüsü kalıyor. Siz 5 ilmek bırakırsanız yeterli olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene faydalı videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.